Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok hoş, çok güzel bir bebek yelek modeli anlatacağım. Hem kız hem erkek bebeklere uyar. Ben pembe iple öreceğim için kız bebekler için diyeceğim arkadaşlar. Erkek bebekler için de örebilirsiniz. Bir yumakla öreceğiz. Sizinle başlayacağım, sizinle bitireceğim inşallah. İpimi göstereyim öncesinde arkadaşlar. İpim bir tık kalın, şöyle 100 gram 250 metre. Gördüğünüz gibi bir yumak iple bir tane bebek yeleği çıkaracağız ama eliniz sıkı, çok sıkı değilse bir yumakla çıkar. Şiş olarak da, şiş de önemli arkadaşlar. Şişiniz inceyse de daha fazla ip gidebilir, onu da söyleyeyim. Ben 3,5 numara şiş kullanacağım. Misinalı şiş kullanacağım arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok rahat oluyor. İlmeklerinizi yelek örerken farklı şişe ya da farklı bir ipe aktarmanıza gerek kalmıyor. Evet, ne kadarlık bebek ya da çocuklar olur diye sorarsanız, dediğim gibi bir tık kalın ip ve bir tık kalın şiş kullanacağımız için 6 ay, 1-1,5 yaşa kadar, hatta 2 yaşa kadar rahatlıkla olur diye düşünüyorum. Size videonun sonunda santim olarak da vereceğim. Şu kadar, yani boyunu, enini santim olarak vereceğim arkadaşlar. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. İlk defa yapacaksanız bile tereddüt etmeyin. Desenimiz de çok güzel olacak. Çok hoş bir desen kullanacağım. Robasının ayrıyeten yapımını paylaştım. Yeleğin modelinin ayrıyeten yapımını paylaştım. Eğer ki onları da sorarsanız yorum kısmına yazın. Size videoların linkini atabilirim. 76 ilmek atarak başlayacağız arkadaşlar. Daha büyük yapmak isteyenler ya da ince ip kullananlar, büyük yapmak isteyenler yorum kısmına yazsınlar, yardımcı olurum. İpiniz ince ise ne kadarlık bebeği olur diye sorarsanız, ipiniz ince ise arkadaşlar 3 ay 1 yaş arası, 1,5 yaşa kadar en fazla olur diye düşünüyorum. Evet, hazırsanız ipimi ikiye katladım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tek sayı arkadaşlar, tek sayı 76 tane ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, 76 tane ilmeğimi attım. Şimdi haroşa öreceğim. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Siz kendi bildiğiniz gibi de örebilirsiniz. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. İpi kendime doğru alıyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Kenara düzgün olsun. Ve yine haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, bu şekilde haroşa öreceğiz. 4 sıra haroşa görüntüsü olsun arkadaşlar. 4 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 1 2 3 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Artık roba artırmasına başlayacağız. Roba artırması yaparken işaretleyici koymayacağım arkadaşlar. Çünkü ajurlu, yani delikli bir roba artırması yapacağız. Yani yerleri belli olacak. Bu sırada düğme iliğimizi de açacağız. Kenar pat olarak kenar bandını 7 ilmek olarak ayarlayacağım. Şöyle haroşayı ters örenler için ilk ilmeğimi örmeden aldığım haroşa olacak. Dediğim gibi 7 ilmek. Evet, 3 ilmek ördüm. Burada düğme için bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 5 oldu. 6 7. 7 ilmek haroşadan sonra 8 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, ön için toplamda 15 ilmek ayırmış olduk. Beraber sayalım. 3 6 9 12 15.
Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kol için 10 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Arka için 22 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ilmek ördüm arka için. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, kol için 10 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, 8 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalan 7 ilmeğim de haroşa. Evet, kalan ilmeklerimi de örüp birinci artırma sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde baştaki 7 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ters örerek ilerliyorum. 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Artırdığımız ilmekler de ters. Roba artırmalarımız da ters. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ilerleyelim. Evet, son 7 ilmek kaldı. Onları da haroşa olarak örüyorum. Evet, arka yüzden sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde ikinci artırma sıramdayım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. Artırdığım ilmeği görene kadar bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Saymamıza gerek yok. Şöyle bakın. Bir alttaki artırdığım ilmek, onun öncesindeyim. Bir doladım. Bir alttaki artırdığım ilmeği örüyorum. Düz örüyorum. 1. Ortadaki ilmeğim 2. Bir alttaki artırdığım ilmek 3. 3 tane düz ördüm. Bir doladım. Ve düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, şimdi karşımda bir altta artırdığım ilmek var. Gördüğünüz gibi onun öncesinde bir doladım. Bir alttaki artırdığım ilmeği örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir alttaki artırdığım ilmeği örüyorum. 3 oldu. Bir doladım. 3 tane düz ördüm. Bir doladım. Düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığım ilmeği görene kadar öreceğim. Evet, karşında bakın bir alttaki artırdığım ilmek var. Onun öncesinde bir doladım. 3 tane düz ördüm. Bir doladım. Ve düz örerek ilerliyorum. Evet, karşında bir alttaki artırdığım ilmek var. Öncesinde bir doladım. 3 düz ördüm. Bir doladım. Ve son 7 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de 6, 7 haroşa olarak örüyorum. Evet.
Roba artırmam bu şekilde olacak. 2 ve 2 yani 2 ajurlu olacak arkadaşlar. Bir sonraki ön yüzde tekrar başa dönmüş olacağız. Çevirdim, arka yüzdeyiz. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve ters örerek ilerliyorum. Artırdığımız ilmeklerde ters, artırma ilmeklerimiz de ters. Son 7 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Evet, son 7 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Evet. Ön yüzdeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 4 5 6 7 ilmekten sonra düz örerek ilerliyorum. Yine de sizin için sayayım. 7 ilmekten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir alttaki artırdığım ilmek karşımda ama dediğim gibi ikili ve ajur şeklinde robamız olacak. O yüzden bir alttaki artırdığım ilmeği örüyorum. Sıradakini de örüyorum. Ortada bir ilmeğimiz, bakın sabit olan artırma ilmeğimiz. Onun öncesinde bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Ortadaki sabit ilmeğim hem öncesinde hem sonrasında artırma yapmış oldum ve yine düz örerek ilerliyorum. Diğer artırma ilmeğimi ya da artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, şöyle bakın. Bir alttaki artırdığım ilmek bu. Onu örüyorum. 1. Ondan sonra bir tane daha örüyorum. 2. Tam ortadaki ilmek artırma ilmeğim. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım ve yine düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, şöyle bakın. Bir alttaki artırdığım ilmek karşımda. Onu örüyorum. Bir sonrakinde örüyorum. 2 oldu. Karşımda o sabit ilmeğim, bakın ortadaki sabit ilmeğim var. Öncesinde bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım ve yine düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığım ilmeği görene kadar. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, gördüğünüz gibi bir alttaki artırdığım ilmek karşımda. Onu örüyorum. Bir sonrakinde örüyorum. Ortadaki sabit ilmeğim var. Roba artırma ilmeğim. Öncesinde bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Evet, kalan 7 ilmek haroşamı da örüp sıramı tamamlıyorum. Şöyle bakın. Çevirdim. Arka yüzde hep aynı şekilde öreceğiz. Baştaki 7 ilmek haroşa, sondaki 7 ilmek haroşa, ortadaki ilmeklerimiz, diğer ilmeklerimiz ters olarak örülecek. 7 ilmek haroşamı ördüm. Ortadaki ilmeklerimi ters örüyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Evet, arka yüzde son 7 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Evet, burada kısa satır uygulaması yapacağız arkadaşlar ama düğme elinden 5 sıra haroşa ördükten sonra, bakın düğme elinden sonra 3 sıra haroşa ördük. 5 sıra olsun. Ondan sonra yapacağız. Evet, 7 ilmek haroşamı örüyorum ve düz örerek ilerliyorum.
Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar düz örerek ilerliyorum. Hızlı ördüğümü düşünüyorsanız sağ üst köşede 3 nokta var. Oradan hız ayarını yavaşlatabilirsiniz. Evet, bir alttaki artırdığım ilmek karşımda. Öncesinde bir doladım. Artırdığım ilmeği örüyorum 1. Ortadaki ilmeğim 2. Diğer artırdığım ilmeği ördüm 3. 3 düzden sonra bir doladım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, bakın karşımda bir alttaki artırdığım ilmek var. Öncesinde bir doladım. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, şöyle. Karşında bir alttaki artırdığım ilmek var. Bir doladım. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Evet, karşında bir alttaki artırdığım ilmek var. Gördüğünüz gibi ajur kendisini belli ediyor. Bir doladım, 3 düz ördüm. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Arka yüzde dediğim gibi hep aynı şekilde örülecek. Baştaki 7 ilmek haroşa. Ortadaki ilmekler ters. Sondaki 7 ilmek haroşa. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Eminim artık anladınız. Ve düz örerek ilerliyorum. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, bakıyorum, bakın 2 tane artırma yapmışız arka arkaya. Şimdi demek oluyor ki tekrar bu ortadaki sabit ilmeğin yanında yapacağız. Bakın. Alttaki de 1 2 tane olunca tekrar başladık. Bu üstteki de 1 2 oldu. Tekrar başlayacağız. Burada 2 ilmeğin, bakın bir alttaki artırdığım ilmeği ördüm. Bir tane daha ördüm. Yani 2 ilmek ördük ve bir doladık. Ortadaki sabit ilmeğimi düz ördüm, bir doladım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Diğer artırdığım ilmeği görene kadar örüyorum. Evet, bakın bir alttaki artırdığım ilmek bu. 2 tane olmuş. Burada da aynı şekilde artırdığım ilmeği, yanındaki ilmeği ördüm. Ortadaki sabit ilmeğim bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Eminim artık anlarsınız, bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu sıramızı tamamlayalım. Sırayı tamamlayalım. Dediğim gibi burada yaptığımız gibi diğerleri de aynı şekilde olacak. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de yine aynı şekilde örelim. Burada kısa satır uygulaması yapacağız. Onu göstereceğim size. Evet, arka yüzden de ördüm. Sırayı tamamladım. Şöyle. Bakın, düğme iliğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa ördük. Siz hep bu şekilde yaparsınız. Düğme iliğinden sonra 5 sıra haroşa ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu işlemi neden yapıyorum arkadaşlar? Biliyorsunuz haroşalar kasıyor. Düz örgü haroşaya göre daha ileride devam ediyor. O yüzden
yapacağız ama yapılsa güzel olur. Yapılmasa da olur ama yapılsa çok hoş, çok güzel olur arkadaşlar. 7 ilmek haroşadan sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım ve çeviriyorum. Çevirdim. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Yani 8. ilmeği örmeden sağ şişime aldım ve haroşa örerek ilerliyorum. Buradaki 7 ilmeği bir sıra fazla örmüş olduk. Yani 2 sıra arkalı önlü 2 sıra. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra bakın bu düz ilmeğin etrafına geçmiştik. Onu örmeden sağ şişimi alıyorum. O etrafına geçtiğim bakın ipi de alıyorum. Şöyle bunları bu ikisini sol şişime aktarıyorum ama düz ilmek yukarıda olacak şekilde böyle ikisini bir düz olarak örüyorum ki şekli güzel olsun. Böyle. Ve örgüme devam ediyorum. Evet. Bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm karşımda. Onun öncesinde bir doladım. 3 tane düz ördüm. Bir doladım. Bakın şeklini alıyor. Ve düz örerek ilerliyorum. Artık roba artırmasını bilirsiniz. 2 tane olunca bakın bir sonraki ön yüzde tekrar ortadaki ilmeğin hem sağında hem solunda artırma yapacağız. Evet, sıranın sonuna gelelim arkadaşlar. Bu sırayı tamamlayalım. Bu tarafta da kısa satır uygulaması yapacağız. Evet, burada sıranın sonunda 7 ilmek haroşamı örüyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Çevirdim. Arka yüzde yapacağız burayı. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 8. ilmeği. Sonra çevirdim. Şöyle bu ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Bakın. Ve kalan 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, şekli bu. Bakın. Burası ayrık duruyor. Birazdan düzelteceğiz. Çevirdim arka yüzden. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Burada bakın 8. ilmeği örmeden aldım. Arkadan bakın beline dolanan ilmeği de alıyorum. İpi de alıyorum. Şöyle. Burada şöyle bu ters ilmek arkada kalacak şekilde bunu da önüne getirdim. İpimi öne aldım. Bu ikisini bir bu şekilde ters örüyorum. Bakın bu beline dolanan ilmek önde olsun. İpi kendime doğru alıp bu şekilde ikisini bir ters örüyorum. Ki ön yüzde çirkin görüntü olmasın. Ve ters örerek ilerliyorum. Şöyle bakın. Hiç belli olmuyor. Evet, sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim size göstereyim. Dediğim gibi düğmeliden sonra 5 sıra haroşa ördükten sonra kısa satır uygulaması yaptık. Bir sonraki düğme iliğini ne zaman açalım? Şöyle bu aradaki haroşaları sayarsınız arkadaşlar. 3, 6, 7 sıra olmuş. 13 sırada bir açılabilir. İpiniz ince ise 14 sıra ördükten sonra düğme iliği açabilirsiniz. Böyle sonra da düğme iliğinden sonra 5 sıra haroşa olduktan sonra buradaki yaptığımız işlem gibi kısa satır uygulaması yaparsınız arkadaşlar. Şart değil ama örgünüz güzel durur. Evet, burada ne yapacağız? Bakın tekrardan hatta burayı göstereyim, biraz daha öreyim. Eminim anladınız ama ilk defa yapacak olanlar için şöyle 7 ilmek haroşamı örüyorum.
Sonra düz örerek ilerliyorum. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, bakın bir alttaki artırdığım ilmek bu. 2 tane olmuş. Demek ki ortadaki ilmeğin, bakın bu 2 ilmeğimi örüyorum. Ortadaki ilmeğin hem sağında artırıyorum. Ortadaki ilmeğimi örüyorum. Hem solunda artırma yapıyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Şöyle altta yaptığımız gibi bakın 1, 2, 3 defa uygulamışız. Bu şekilde devam edeceğiz. Ne kadar öreceğiz? Toplamda 18 sanırım, dur bir bakayım da. Evet, bu kanatlar arkadaşlar 8 ya da 7 tane, pardon, 9 ya da 8 tane olana kadar olacak. Ya 18 ya da 16 olur arkadaşlar. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa artırma yapmışız. Ben öreyim arkadaşlar. Çünkü bu ipi ilk defa örüyorum. 3,5 numara ilk defa kullanıyorum. Ben öreyim, size boyut olarak da vereceğim. Dediğim gibi dilerseniz 18 defa artırma yapın. Dilerseniz 16. Evet. Ben tamamlayacağım arkadaşlar. Sonrasını size göstereceğim. Evet, roba artırmalarımı tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artırmalarımda toplamda 18 defa artırma yaptım. Şöyle desen olarak sayarsak da 9 desen artırma yapmış oldum. Size santim olarak vermek istiyorum. Şöyle 12 santim. Şöyle göstereyim. Şuradan da göstereyim. Evet, 12 santim olmuş gördüğünüz gibi. Şişimde toplamda 220 tane ilmeğim var. Şimdi ne yapacağız? Şöyle şuraya kadar gelip kol ayıracağız arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Önler 33 ilmek. Kol 46 ilmek. Arkada 58 ilmek oldu. Artırma ilmeklerimde birer tane. Dediğim gibi toplamda 220 tane ilmeğim var. Evet, şimdi ne yapacağız? Dediğim gibi kol üzerine 4 sıra haroşa olacak şekilde öreceğiz. Ön için 33 ilmeğimizi örelim arkadaşlar. Benimle aynı boyutta örenler 33 ilmeğimizi örelim. Bakın diğer iliğimi açtım. Şöyle arada 3, 6, 9, 12, 13 sıra haroşa örmüşüm. Düğme iliğinden sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördükten sonra yine kısa satır uygulaması yapmayı unutmadım. Evet, 33 tane ilmeğimizi örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, ön için 33 ilmeğimi ördüm. Burada şimdi karşında artırma ilmeğim var. Onu da kola katacağım arkadaşlar. Dilerseniz işaretleyici de koyabiliriz. Şöyle alayım ben. Evet, 33 ilmekten sonra şöyle işaretleyicimi aldım. Buraya yerleştiriyorum. Siz dilerseniz yerleştirmeye de bilirsiniz. Yani bu ilmeği, artırma ilmeğimizi kola katacağız. 48 ilmek olacak. Haroşa öreceğim. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz ördüğüm için düz örerek ilerliyorum. Evet, kol için 48 tane ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Artırma ilmeğimizi de içine katacağız. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, 48 tane ilmeğimi ördüm. Dediğim gibi artırma ilmeğimi de kattım. Şimdi çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet. Kol ilmeklerimiz 48 tane oldu. 48 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Evet. Bu şekilde 48 ilmeğimizi örelim. Evet, 48. ilmeğimi de örüyorum. İşaretleyicimi de gördüm zaten. Şöyle çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve yine haroşa olarak örüyorum. Bakın bir sıra haroşam oluştu bile.
Dilerseniz arkadaşlar, eğer ki siz misinalı şişle örmüyorsanız diğer ilmekleri farklı bir şişe ya da ipe alabilirsiniz. Evet, 4 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonra kesimimizi yapacağız. 4'e tamamlayalım. Gördüğünüz gibi 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. İsterseniz 5 sırada örebilirsiniz. Şimdi kesim yapacağız. Şöyle ilk ilmeğimi yönünü çevirdim. Sol şişime aktardım. Ve ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Evet, tamamen kol ilmeklerimizi keselim. Tamamlayıp döneceğim. Evet, kesimimi tamamlamak üzereyim. Şöyle son 2 ilmeğim kaldı. Onun da ikisini bir örüyorum. Evet, kol için ilmeklerimizi kestik. Şimdi ne yapacağız? Burayı tığla birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle düz kısmı iç tarafta olacak şekilde ikiye katladım. Bakın tersi bana bakıyor. Tığla dikeceğim arkadaşlar. Tığla birleştirme yapacağım. Daha pratik olacak. Şöyle. İlmeğimi genişlettim. Bu taraftan bakın. Tığla yardımıyla buraya giriyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. Sıradaki yuvaya bakın. Giriyorum. Şöyle. Şöyle alttaki yuvaya. Karşıdakine de giriyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Sıradaki yuvaya bakın. 2 tel alacak şekilde batıyorum. Karşıdakine de batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Biraz ilmeğimizi genişletelim. Sıradakine bakın. Bu şekilde giriyorum. Alttan ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Sık iğne de yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Bakın. İkisine bir, iki parçaya birlikte batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. İki parçaya bakın. Birden batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Şöyle bakın. Şurada artık yan kısım kalmadı. Şuradan şuraya, şuradan da şöyle şuraya mı girsem, delik oluşmasın istiyorum. Şuraya giriyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Burada ilmeğimi genişlettim. Bunu sağ şişime alıyorum. Artık bitti. Şöyle sağ şişime hatta bir tane zincir çekeyim ondan. Şey olmasın. Altta kalmasın. Şöyle. En son bir zincir çekiyorum, ilmeğimi alıyorum. Orada bir artırma yapmış olduk. Ve arka ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. Düz örerek ilerliyorum. Burada çirkin görüntü varsa düzeltebilirsiniz sizinkinde de. Şöyle şunu sonra çevirip örerim. Sorun olmaz. Arka yüzden. Bakın. Arka bedeni düz örerek ilerliyorum. Diğer kol evine gelene kadar. Arkası 58 ilmek diye hatırlıyorum. Ne yapacağız? Nereye kadar öreceğiz? Buradaki artırma ilmeğine kadar örelim. Evet, arka beden için 58 ilmeğimi ördüm. Artırma ilmeğim sol şişimde. Buraya yine işaretleyici koymak istiyorum. Şöyle şişime geçirdim. 48 ilmek örüyoruz arkadaşlar. Diğer artırma ilmeğimi de içine alacağım. Dediğim gibi. Diğerini yaptığımız gibi aynı şekilde 4 sıra haroşa örüp keseceğiz. Şöyle buradaki artırma ilmeğime kadar öreceğim arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Evet, artırma ilmeğimi de ördüm. 48 ilmeğimi örmüş oldum. Şimdi çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, 48 ilmeğimizi 4 sıra haroşa olacak şekilde öreceğiz. Dilerseniz geriye alabilirsiniz. Diğer kolu ördüğümüz gibi öreceğiz. 4 sıra ördükten sonra kesimimizi yapalım arkadaşlar.
Yine dikimini tığla beraber yapalım. 4 sıra örüp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 4 sıra haroşa ördüm ve kesimini yaptım. Şöyle yine düz tarafı içte kalacak şekilde ikiye katladım. Tığ yardımıyla şöyle şuraya giriyorum arkadaşlar. İlmeğimi buradan yukarıya çekiyorum. Ve tığ yardımıyla birleştireceğim. Şöyle burada bir zincir de çekebiliriz. Hemen sıradaki yan taraf yuvasına hem buna hem diğerine ikisine bir batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İki parçaya birden batarak birleştiriyoruz. Evet, şöyle. Buradan bakın şuraya batacağım. Buradan da şuraya batacağım. Yeterli diye düşünüyorum. Ve burada bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Şöyle. İlmeğimi sağ şişime aldım. Burada bir tane artırma yapmış olduk. Gördüğünüz gibi. Ve düz örerek ilerliyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirelim. Baştaki 7 ilmek haroşa, 3 6 7. Sonra ters örerek devam ediyorum. Evet, koltuk altında göstereceğim şöyle. Direkt örerek geçiyoruz arkadaşlar şöyle. Şöyle koltuk altı kısmını örerek geçelim. Hiçbir çirkin görüntü olmadı. Evet. Ters örerek devam edelim. Son 7 ilmekte haroşa olacak. Onları da örüp sırayı tamamlayalım. Evet, robamızı bitirdik arkadaşlar. Bunun alt kısmını isterseniz farklı desenlerde uygulayabilirsiniz ya da benimle aynı deseni yapabilirsiniz. Desenimizin denk gelmesi için arkadaşlar desenimiz şöyle deseni de göstermek istiyorum size hangi deseni uygulayacağız. Evet, etek ucuna bu deseni uygulayacağız arkadaşlar. Şöyle bakın, çok hoş bir model. Bu modelimiz 11 ilmek ve katlarından oluşuyor. 11 ve ilmek ve katları şöyle kenarda da bu kenar banddan sonra bir tane düz ilmek bırakacağım ki güzel dursun. Yani ne yapacağız? Bizimki tam denk geliyor arkadaşlar. Baştaki 7 ilmeği saymıyoruz. Ondan sonra bu ortadaki ilmekleri sayıyoruz. Daha büyük yaptıysanız arkadaşlar. Sayıyoruz böyle. Benimki sondaki haroşalar ve baştaki haroşalar hariç ortadaki düz ilmeklerim 112 tane. 110 tane ilmek 11'e bölünce 11 desen oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi başta bir ilmek sonunda da bir ilmek. 11 ve katları artı 2 ilmek fazla olunca desenimiz tam denk gelecek. Siz de eğer ki farklı sayılarda ise şöyle bir iki tane ilmek eksikse arada bir iki ilmek artırma yapabilirsiniz. Hatta bir iki ilmek fazlaysa bir iki ilmek de eksiltme yapabilirsiniz. Evet, şimdi desenimizi İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Baştaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra bir tane düz ilmek örüyorum. 2 tane ters. 1, 2. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Düz olarak örüyorum. Bir düz ördüm. Bir ters.
Bir düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Evet, ne yaptık? Tekrar söylemek istiyorum. 7 ilmek haroşadan sonra bir düz ördük, 2 ters ördük, bir doladık. 2 ilmeğin ikisini bir ördük, bir düz ördük, bir ters ördük, bir düz ördük. 2 ilmeği sağa doğru ikisini bir ördük, bir doladık. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. Arada 2 desen arasında 4 tersim var. Bu başta 2 ters yaptım ki böyle önde güzel dursun arkadaşlar. Evet, diğer desenime geçtim. Ne yaptım? Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm, bir ters. Bir düz. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir ters. Bir düz. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Bir doladım. 4 ters. Bu modelin yapımı arkadaşlar kanalımda olacak. Yapacağım inşallah paylaşmadan önce. Diğer kanalımda Trend Örgü Modelleri kanalımda paylaşacağım. Siz isterseniz linkini size yorum kısmına yazın, atabilirim. Öyle daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Böyle bu şekilde belki anlamayan olabilir. 4 tersten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm, bir ters. Bir düz. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım, 4 ters. Birinci modelimin birinci sırası bu şekilde devam ediyor. 4 tersten sonra tekrar gösteriyorum. Bir doladım, 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm, bir ters. Bir düz. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım, 4 ters. Evet, bu şekilde devam ederek sıranın sonuna kadar gelelim. Orayı size göstereceğim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. En son sağa doğru 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım, 2 ters örüyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. 2 ters ördükten sonra bir düz. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Arka yüzde tersi ters, düzü düz öreceğiz. Gördüğümüz gibi öreceğiz. Şöyle. Baştaki 7 ilmeğim haroşa 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşadan sonra bir tane ters. Karşımda 2 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 1, 2 düz. Artırdığım ilmek ters. 1, 2, 3 tane ters. Bir tane düz. 3 tane ters. 1, 2, 3. 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. Artırdığım ilmek ters olacak. Tersler ters, düzler düz. 2, 3 ters. 1 düz. 3 ters. 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. Artırdığım ilmek ters. Karşımda 2 ters ilmeğim var. Onlar da ters. Karşımda bir düz ilmek var. Düz örüyorum. 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Artırdığım ilmek ters. Karşımda 4 tane düz ilmeğim var. Şöyle ön yüzden bakabilirsiniz. Ön yüzde ters görüntüsü varsa siz arka yüzden düz öreceksiniz. Hani ikinci sıradayız. Daha belli olmayabilir o yüzden. Bir ters.
Karşımda 2 ters daha var. Onları da örüyorum. Bir düz, 3 ters. Pardon, burada evet 4 tane düzüm var. 1 2 3 4. 3 tane ters. Bir düz, 3 ters. 4 tane düz. Evet, sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Ya da sırayı tamamlayalım, bilirsiniz. Evet, sırayı tamamladım. Modelimin ikinci sırasını tamamlamış oldum. Ön yüzde 3. sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, düğme iline daha gelmedik. 7 ilmek haroşadan sonra bir tane düz. Bu 3. sırada arkadaşlar. Burada 2 sıra ters görüntüsü oldu. Gördüğünüz gibi arka arkaya. Şimdi düz görüntüsünün olmasını istiyorum. O yüzden bu 2 tersin üzerine düz örüyorum. 1 2. Karşımda bir alttaki artırdığım ilmek var. Onu da düz örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 düz ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde. Bir ters. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Evet, buradaki arada bakın 4 ters ilmeğim var. Onlar da düze dönecek. O yüzden onları düz örüyorum. 1 3. sırada 2 3 4. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 düz ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ortada bir ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Sıradaki 2 düz ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Karşımda 4 ters ilmek var. Onları da düze çeviriyorum. 1 2 3 4. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 düz ilmeğin ikisini bir örüyorum. Desenimin ortasında bir ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Sıradaki 2 düz ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Karşımda yine 4 ters ilmeğim var. Onları düz örüyorum. 1 2 3 4. Bir düz, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ör. Bir ters. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Karşımda 4 ters ilmeğim var. Onları düz örüyorum. 2 3 4. Bir düz, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ör. Bir ters. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Karşımda 4 ters ilmeğim var. Onları düz örüyorum. 2 3 4. Evet, 3. sıramız bu şekilde devam ediyor. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Artık bilirsiniz. Evet, sıranın sonunu yine göstermek istedim. 2 ilmeğin ikisini bir sağa doğru kestikten sonra bir doladım, bir düz ördüm. Karşımda 2 ters ilmeğim var. Onlar düze dönecek. 1 2 tane düz ördüm. Burada bir düz ilmeğim var. Düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. 3. sırayı tamamladım. Evet. Çevirdim. Arka yüzde 4. sıra, son sıramızdayız. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, 3 6 7. Burada bir ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Dediğim gibi ön yüzde tersler düze dönmüştü. Onları şimdi ters öreceğim. Bakın karşımda 2 ters ilmeğim var. Onları ters örüyorum. Desenim de ters olarak örülecek. Sonra 1 2 3 ters daha ördüm. Ortada bir düz ilmeğim var. Düz örüyorum.
Şimdi ters örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ters. Karşımda bir düz ilmek var. Düz örüyorum. 10 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karşımda bir düz ilmek var. Onu düz örüyorum. 10 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Yani yine tersi ters düzü düz örüyoruz. Artırdığımız ilmeklerde ters. 10 ters bir düz şeklinde ilerliyor. Evet. Tersi ters, dediğim gibi düzü de düz örüyoruz. Artırdığımız ilmeklerde ters olarak örülecek. Bu sıramızı, yani 4. sıramızda tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Ön yüzde bir desenimizi tamamladık. Şimdi ikinci desene geçeceğiz. İkinci desen için birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karşımda bir düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Ne yapmıştık? Birinci sırada bir düz ilmekten sonra 2 tane ters. 1, 2. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Bakın zaten desenim kendini gösteriyor. Nasıl yapacağımı da anlayabiliyorum arkadaşlar. Bir tersten sonra bir düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Arada 4 ters örmüştük birinci sırada. 1, 2, 3, 4. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir ters. Bir düz. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz, bir ters. Bir düz. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım. 4 ters. 3, 4. Evet, birinci sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Desenimiz böyle ilerliyor. Siz karıştırırsanız arkadaşlar birinci desen sırasına gidin. Geriye alın yani videoyu. Birinci desen sırası, sonra arka yüzden ne yaptıysak aynı işlem. Yani ikinci sırada aynı işlem. Üçüncü sırada aynı işlem olacak. Dördüncü sırada ne yaptıysanız aynı işlem olacak. Bu şekilde devam edersiniz. Böyle desenlerimizi devam ettirelim. Şöyle görüntüsü dediğim gibi bu şekilde olacak. Aşağıya doğru şöyle. Böyle olacak. Bakın. 2 sıra düz, 2 sıra ters görüntüsü aralarda. Desenimiz de böyle. Arada bir ters. Daima aynı şekilde ilerliyor. Arka yüzden o düz oluyor. Düğme iliklerimizi unutmayalım arkadaşlar. 13 sırada bir düğme iliğimizi açalım. Düğme iliğinden 5 sıra haroşa ördükten sonra kısa satır uygulamasını yapmayı unutmayalım. Hem sağda hem solda olacak. Mutlaka bu taraftakini de unutmayın arkadaşlar. Böyle devam edelim. Yeterli boyuta gelince size göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde desenimizi yaparak ilerleyelim. Evet, yeterli boyuta geldi diye düşünüyorum arkadaşlar. Desenlerimi yaptım. Toplamda 15 desen ördüm. Şöyle beraber sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 desen oldu. Düğme iliğimde 5 tane oldu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Son düğme iliğinden sonra bir sıra haroşa olacak şekilde örmüşüm. Şimdi ne yapacağız?
Artık alt lastik kısmını yapacağız arkadaşlar. Alt bant kısmını yapacağız. Benim ipim az kaldı. Bir yumak yetsin diye, yeterli diye düşünüyorum. Sizin ipiniz fazlaysa daha fazla da örebilirsiniz. Evet, 5 sıra ya da 4 sıra haroşa olacak şekilde ben ipimin yettiği kadar öreceğim. Artık desen yapmıyoruz. Dediğim gibi 4 ya da 5 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonra kesim yapacağız. Evet, haroşalarımı örüp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi artık kesimimizi yapalım. İlk ilmeğin yönünü çeviriyorum. Onu tekrar sol şişime aktarıyorum. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. İpimi de biraz uzun bıraktım. Şöyle arka tarafta saklayayım diye. Şöyle tığ yardımıyla şöyle aradan yürüteceğim arkadaşlar. Güzel görüntü olsun. Bu içeriden bir zincir çekiyorum ki tekrar yukarıya çıkmasın. Sonrasında biraz saklayarak ilerledim ve fazlasını kesiyorum. Evet, çok hoş, çok güzel. Harika boyutlarda bir yeleğimiz oldu arkadaşlar. Desen de muhteşem. Şöyle düğme dikmedim ama henüz. Evet, santim olarak da birazdan vereceğim size boyutunu. Şöyle. Kol evi genişliği, bel genişliği, boyu. Çok hoş, çok muntazam oldu. Bir yumakla yaptık arkadaşlar. Bir yumak gitti. Tabii ki eliniz çok sıkı değilse bir yumak yeterli. Evet, santim olarak veriyorum. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru toplamda 30 santim olmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle tekrar düzelteyim. Esneme payı da var ama şöyle 30 santim arkadaşlar. En olarak göstereceğim. En olarak da 24 santim. Gördüğünüz gibi ideal. Çocuk zayıfsa 2 yaş, hatta 2,5 yaşa kadar rahatlıkla olur. Şöyle bakın. 10 şöyle 13,5 santim. Bu şekilde şuradan şurayı daha önce ölçmüştük ama evet 14 santim. Şuradan şöyle desene kadar da 12 santim gördüğünüz gibi. Böyle yaka genişliği şöyle 11 santim. Evet, böyle düğme ilikleri de tam denk geldi gördüğünüz gibi. Son düğme iliğinden sonra 3 6 sıra örmüşüz. Burada kısa satır uygulaması yapmadım arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Böyle. Arkası da bu şekilde. Desenimiz de çok hoş, çok güzel oldu. Dediğim gibi 6 aydan başlar, hatta 10 aydan da başlayabilir. 1,5 2 yaşa kadar rahatlıkla olur diye düşünüyorum. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız
yorum kısmına istiyoruz yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Böyle daha fazla bu tür videolardan gelir. Böyle sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.